Gözlerini kapatmanı ve 1978 yılının İstanbul'una doğru kısa bir yolculuğa çıkmanı istiyorum senden. Çok güzel bir başlangıç. Ama yani şey değil, öyle kartpostallardaki o parlak, kusursuz boğaz manzaralarına falan gitmiyoruz. Yok canım, Yeşilçam'ın o en sıcak, en gerçekçi sokaklarına iniyoruz aslında. Aynen öyle. Tozlu ama bir o kadar da samimi bir kenar mahallesine gidiyoruz. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum sevgili dinleyen. Sor bakalım. Sadece sıradan bir romantik komedi gibi görünen o döneme ait bir filmin günümüz İstanbul'unun nasıl parsel parsel satılacağını, kentsel dönüşüm adı altındaki o rant kavgalarını ve modern tüketim çılgınlığını birebir tahmin ettiğini söylesem ne düşünürdün? Yani şahsen ben muhtemelen abarttığını düşünürdüm başta. Değil mi? İnsana ilk başta çok iddialı geliyor. Aslında az bile söylüyorsun. Gerçekten öyle. Ya düşünsene kadroya bak. Türkan Şoray, Bulut Aras, Şener Şen, Adile Naşit, İhsan Yüce. İlyas Salman, Erdal Özyağcılar yani saymakla bitmiyor. Resmen Devler Ligi. Bu dev kadro sadece güldürmek için bir araya gelmedi o filmde. 152 o tatlı atışmaların mahalle komedisi maskesinin altında çok başka bir şey var. Bugün bile kanamaya devam eden inanılmaz bir toplumsal yara yatıyor aslında orada. Bugünkü derinlemesine incelememizin asıl misyonu da tam olarak bu yarayı deşmek zaten. Bu yapım nasıl oluyor da üzerinden yarım asır geçmesine rağmen bugünkü kentsel sorunlara ayna tutabiliyor? Birlikte bu sorunun cevabını arayacağız. Çok da keyifli bir yolculuk olacak bence. Bence de. Karşımızda inanılmaz zıtlıklarla dolu bir açılış var filmde. Bir yanda Bulut Aras'ın canlandırdığı Kemal karakteri duruyor. Mahallenin o meşhur horozu. Aynen. Gözü sürekli başka kümeste gezen bir tip. Sabah uyanıyor, minibüsüne biniyor ve tam da o hovarda kelimesinin altını dolduran bir sahne yaşanıyor. O sokak sahnesi. Evet ya, dekolteli kıyafetiyle yerleri silen bir kadına kur yapmaya başlıyor. Yanında da Junior Kemal lakaplı muavini Abdullah var. Ahmet Arıman'ın canlandırdığı Avin karakteri. Kesinlikle. Abdullah da ustasını taklit edip kadını süzmeye çalışıyor o sırada. Fakat burada Kemal'in çok tuhaf bir tepkisi var. Ne yapıyor orada? Büyük horozun aklına aniden bir ahlak bekçiliği geliyor ve Abdullah'a dönüp ayıp değil mi diyerek oradan uzaklaşıyor. Ya bu o kadar absürt ki. Değil mi? Yani neden kendi yaptığı şeyi başkası yapınca aniden ahlak şövalyesi kesiliyor bu adam? Çünkü Kemal'in dünyasında ahlak sadece başkalarını yargılamak için kullandığı bir araç aslında. Kendine hiç batırmıyor iğneyi. Aynen öyle. Bu sahne Kemal'in karakterindeki o çürümüşlüğü ve henüz olgunlaşmamış yapısını çok net ortaya koyuyor bence. Çok doğru. Yani kendi ayrıcalıklarının o kadar farkında ki, kuralların sadece başkaları için geçerli olduğuna inanıyor. Peki bu kibrin, bu şımarıklığın kaynağı ne sence? Bu kibrin kaynağını anlamak için babası muhtar ile olan o ilişkisine bakmamız gerekiyor. İhsan Yüce'nin hayat verdiği o efsane muhtar karakteri. Kesinlikle. Muhtar oğlunu karşısına alıp ben senin yaşındayken eşek gibi çalışırdım, minibüs dedin peşin parayla aldım hadi işe diye azarladığında anlıyoruz aslında meseleyi. Yani o boş özgüvenin nereden geldiği o sahnede tokat gibi çarpıyor yüzünüze. Aynen öyle. Ortada hiçbir şeye başarmamış ama her şeyi kendi emeğiyle var etmiş gibi davranan bir karakter var. Tam bir miras yedi yani. Babasının parasıyla aldığı o minibüs aslında onun sahte iktidarının tahtı gibi bir şey. Çok güzel bir benzetme oldu bu. Emek vermeden sahip olmanın rahatlığı içinde çürüyen bir karakter o. Ve Yavuz Turgul, senaryoda bu sahte iktidarın karşısına emeğin ve mücadelenin vücut bulmuş hali olan bir devi yerleştiriyor. Sultanı yerleştiriyor. Evet, Türkan Şoray'ın sultanı. Ya Sultan karakterinin o beklediğimiz kırılgan, işte kurtarılmayı bekleyen Yeşilçam esas kızı profiliyle uzaktan yakından alakası yok. Hiç yok, bambaşka bir kadın figürü. Dul, 4 çocuk annesi, evin hem kadını hem erkeği olmuş resmen. Filme bir girişi var inanılmaz. Bahçesine giren tavukları elinde odunla kovalıyor, komşusu Hikmet Hanım ile bayağı saç baş kavgaya giriyor. Mahallenin hem çekindiği hem de içten içe büyük bir saygı duyduğu bir figür. Aynen. Bu köyvari kavga esnasında İlyas Salman'ın bekçi Kolombosu devreye giriyor. Olayı ayırmaya çalışırken sultanın güzelliği karşısında adeta hipnotize oluyor. Ve bütün suçu anında karşı tarafa yıkıyor, değil mi? Evet ya, resmen satıyor Hikmet Hanım'ı orada. Aslında o kavga sahnesi sadece bir komedi unsuru değil bence.
mahallenin güç dinamiklerini gösteren bir turnusol kağıdı resmen. Nasıl yani? Biraz açar mısın bunu? Yani bekçinin bile, devletin otoritesini temsil eden birinin bile o güzellik ve mahalli otorite karşısında nasıl boyun eğdiğini görüyoruz orada. Çok haklısın. Tabii bu esnada kavganı uzaktan büyük bir keyifle izleyen Kemal'i de unutmuyoruz. Sultan durumu fark edince aniden Kemal'e dönüp "Ne var be, sinema mı oynuyor?" diye çemkiriyor bir de. Hı hı. Kemal o dik başlılık karşısında anında hayallere kapılıyor zaten. Hatice Hanım durumu sezip Kemal'i heyheyleri tepesinde "Seni harcar uza buradan" diye uyarıyor. Ama Kemal dinler mi? Onun için sultan fethedilmesi gereken yeni bir kale sadece. O kadının omuzlarındaki ağır yükten zerre kadar haberi yok adamın. Haberi olması da imkansız zaten çünkü Kemal hayatı boyunca hiçbir sorumluluk almamış ki. Aynen öyle. Sultanın omuzlarındaki o yükü anmamak için dinleyicilerimizle beraber o evin içine, o gerçekliğe girmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Sultan kızı Hediye'yi adeta kendi yerine bir veliaht olarak yetiştiriyor o evde. Ya o kız çocuğunun durumu çok acı değil mi? Çok acı. Kendisi evlere temizliğe giderken evin bütün idaresini küçücük bir kızın omuzlarına yüklüyor. Bir yanda işe gitmek istemeyen o ergen oğlu Fedai var. Diğer yanda da o yaramaz küçük oğlunun bitmek bilmeyen istekleri var. Hı hı. Sultanın sabahın köründe o soba yakma telaşıyla başlayan yorucu hayatı, dönemin alt orta sınıf mücadelesinin ta kendisi resmen. Bu mücadele derken o dönemin şartlarını değiştiren çok sinsi bir düşmandan da bahsetmemiz lazım bence. Televizyondan mı bahsediyorsun? Evet, fiziksel yorgunluğun ötesinde mahalleye sızan psikolojik bir yorgunluk var. O meşhur Çokomer sahnesini hatırlayalım. Of, o sahne gerçekten içimi parçalıyor benim. Sultan işe gitmek üzere evden çıkıyor, küçük oğlu peşinden ağlayarak "Anne bana çokomel al" diye tutturuyor. Sultan yok dese de çocuk televizyonda gördüğü o reklamın büyüsüne kapılmış bir kere asla pes etmiyor. Ve Sultan orada sokağın ortasında öyle bir isyan ediyor ki fakir fukarayı düşünen yok diyor resmen. Bu çok kritik bir toplumsal tespit aslında. Yani 70'ler Türkiye'sinde televizyon sadece bir eğlence aracı falan değildi. Neydi peki? O gecekonduların içine bambaşka, ulaşılmaz, zengin bir dünyanın vitrinini açan sihirli ve tehlikeli bir kutuydu. Sultanın isyanı sadece çocuğuna bir tatlı alamamanın hüznü değil. Hı hı, daha derin bir şey. Kapitalizmin o yoksul mahallelere, o parlak ekranlardan fütursuzca sızışına karşı verilmiş bir tepki o isyan. Zaten hemen ardından yan komşunun reklam başlayınca televizyonu kapatmak en iyisi demesi de bunu çok güzel özetliyor. Kesinlikle. Bu yeni tüketim kültürüne karşı o alt sınıfın geliştirmeye çalıştığı naif, çaresiz bir savunma mekanizması o. Neyse ki o gergin yürek burkan anı Şener Şen'in canlandırdığı Bahtiyar karakteri yumuşatıyor orada. Bakkal Bahtiyar, inanılmaz bir karakter gerçekten. Evet ya. Dükkandan çıkıyor, o peltek konuşması ve tarifsiz naifliğiyle çocuklara çokomel vererek sultana çok ince bir jest yapıyor. Bahtiyar'ın bu temiz, hiçbir karşılık beklemeyen sevgisi, Kemal'in o yırtıcı hovardalığına karşı çok güçlü bir alternatif olarak duruyor filmde. Fakat çokomel reklamlarının yarattığı arzu, mahallenin karşı karşıya olduğu asıl o büyük tehlikenin yanında resmen bir hiç kalıyor. Filmin asıl dramatik omurgasına geliyoruz sanırım. Evet, kapitalizmin ekrandaki yansımasından çıkıp somut bir şekilde mahalleye adım atmasıyla kuruluyor asıl olay. Muhtarın yanına gelen o iki takım elbiseli adamı ve masaya serilen o dev haritayı hatırlasana. O harita, yıllarca tırnaklarıyla o mahalleyi var eden insanların hayatlarının yukarıdan gelen sermaye sahipleri tarafından bir kağıt parçası üzerinde nasıl silinip atılabileceğinin en acımasız kanıtı bence. Beni de en çok eşrete düşüren o işte. Adamlar açık açık "biz bu bölgeye satın aldık" diyorlar yahu. Muhtar da orada mahalleliyi savunuyor gibi görünüyor başta. Evet, işte evler tapusuz ama insanları çıkaramazsınız falan diyor ama aslında tamamen kendi alacağı komisyonun peşinde adam. Yani sevgili dinleyen, bugün haberleri açtığımızda gördüğümüz kentsel dönüşüm adı altındaki rant kavgalarının, buralar değerlendi, eski sakinlerini sürelim zihniyetinin 1978 yılındaki prototipi bu resmen. Çok yerinde bir analoji oldu bu. Muhtarın ihaneti tam da o masada başlıyor. Kendi komşularını, yıllarca yüz yüze baktığı insanları, hatta akrabalarını o sermayeye peşkeş çekmeyi kabul ediyor. Yukarıda o devasa ihanet planlanırken,
Aşağıda sokakta hayat bütün kaosuyla akmaya devam ediyor bir yandan. Neler oluyor sokakta? Sultanın büyük oğlu Fedai tamirhaneden kaçıyor. Ustanın bir daha gelmezse atarım tehditleri havada uçuşuyor. Ah, o çocukların hali. Sonra diğer oğlu eve üstü başı çamur içinde bir eşantiyonla yani bir sokak köpeğiyle geliyor. Ya o köpek sahnesi çok dokunaklıdır. Aynen. Sultan köpeğe atın dese de çocukların o yoksulluğun içinde o cana gizlice yer açması falan inanılmaz detaylar. Bu yaşam mücadelesinin, bu telaşın ortasında Kemal'in sultana kur yapma çabaları o kadar absürt ve çiğ kalıyor ki sorma. Hı hı. Kemal minibüsünün teypine "Beni böyle seveceksen" kasetini koyuyor. Yükün ağır gel bin diyerek sultanı etkilemeye çalışıyor güya. Tabii sultan anında tersleyip gönderiyor onu. Tam da burada aklıma takılan, beni çok rahatsız eden bir kurgu paralelliği var. Sana onu sormak istiyorum. Tabii dinliyorum. Kemal o reddedilmenin öfkesiyle gidip muavine Abdullah'a tokat atıyor. Hemen ardından sahne değişiyor ve sultanın işten kaçan oğlu Fedai'ye tokat attığını görüyoruz. İkisi de kendinden güçsüze şiddet uyguluyor. Bu durumda sultanı Kemal'den ayıran şey ne tam olarak? Harika bir noktaya değindin. Yönetmen Kartal Tibet bu iki tokadı peş peşe bilerek koyuyor oraya. Ama amaçları taban tabana zıt aslında. Nasıl bir zıtlık var sence? Kemal'in tokadı zedelenmiş kibrinin, şımarıklığının ve o toksik erkekliğinin bir dışa vurumu sadece. Tamamen egosantrik bir hareket. Hı hı, gücünü kanıtlamaya çalışıyor. Aynen, sultanın tokadıysa bambaşka. O bir hayatta kalma paniği. Eğer sen o tamirhanede çalışmayı öğrenmezsen bu vahşi düzende aç kalırız, yok oluruz korkusunun yarattığı çaresizlikten doğan bir şiddet. Biri egosundan vuruyor, diğeri sistemin onları ezmesine engel olmaya çalışırken çırpınıyor yani. Kesinlikle. Zaten bu hayatta kalma paniği ve güç gösterisi mahalledeki o meşhur su kuyruğu sahnesinde yani o Çeşmebaşı muharebesinde tam anlamıyla çarpışıyor. Of, o sahne sinema tarihimizin en iyi sahnelerinden biri bence. Kadınlar ellerinde plastik kovalarla bekliyorlar falan. Kemal'in gönül eğlendirdiği Asya gelip sıranın en önüne geçiyor. Sultan buna tahammül eder mi? Asla etmez. Asya'nın suyunu döküp onu resmen oradan kovuyor. Hemen ardından aynı şımarıklığı Abdullah minibüs yıkamak için sırayı bozmaya kalkıyor. Sultan onu da sıraya geçmesi için uyardığında Kemal o klasik otorite kartını çekiyor hemen. Evet, bu çeşmeyi babam yaptırdı diyerek horozlanıyor millete. Sultan sistemin o sahte hayırseverliğinin yüzüne vuruyor tokadı. Babasının hayrına mı yaptırdı, seçimde oy toplamak için yaptırdı diyor. ihtiyaçları üzerinden nasıl kurgulandığının çok net farkında. Karşısında öyle ezebileceği, manipüle edebileceği cahil bir kadın olmadığını gören Kemal de anında geri vites yapıyor zaten. Tabii canım. O Kof iktidarı sarsılınca bu kez Ferdi Tayfur'un Çeşme kasetiyle durumu romantize edip şansını denemeye çalışıyor akıllı. Tabii bu süreçte Kemal babasının o yıkım planını da öğreniyor bir yandan. Hı hı. Gidip etme baba vebal alırsın diye karşı çıkıyor adama. Ama muhtarın gözünü tamamen para hırsı bürümüş durumda. Sessiz halledeceğiz, evleri birer birer ellerinden alırsak tamamdır diyor. Burada Kemal'in itirazının ne kadar cılız kaldığı çok sinir bozucu değil mi? Öyle. Gerçek bir ahlaki duruş sergilemiyor adam. Sadece vicdanını rahatlatacak kadar konuşup sonra babasının o kirli çarkının içinde dönmeye devam ediyor. Mahalleli ise yaklaşan bu büyük fırtınadan tamamen habersiz. Onlar o sırada kendi küçük mutluluklarına tutunuyorlar. Mahallenin toplanıp sinemaya, o Ferdi Tayfur'un Derbeder filmini izlemeye gittiği geceyi hatırlasana. O sahne dayanışmanın ne demek olduğunu anlatan bir ders niteliğinde resmen. Hamile bir komşu var, kadın evde dur uyarılarını dinlemeyip sinemaya geliyor ve dışarıda doğum sancısı tutuyor. Hatice anında ebelik yapıyor ve o çocuğu doğurtuyorlar. İnsanların yüzündeki o kolektif sevinç, birbirlerinin hayatlarına nasıl kenetlendiklerinin en saf hali bence. Kemal'in ise tek derdi o hengamede bile sultanı tavlamak. Evet ya, Hatice'den gizli gizli taktikler falan alıyor bir de utanmadan. Kadınlar arasında bu dayanışma, bu hayat veren enerji filizlenirken, erkeklerin dünyasında işler çok başka bir noktaya gidiyor. O kahvehane sahnesinden bahsediyorsun. Aynen öyle. Erdal Ozyağcılar'ın hayat verdiği Charlie Cevat karakteri
alkol masasında evlilik karşıtı söylemlerle nutuk atıyor erkeklere. Bahtiyar insan dengini bulmalı diyerek ona karşı çıksa da Cevat, Kemal'in aklına o korkunç, o yıkıcı fikri sokuyor orada. Neydi o fikir tam olarak? Evlenmeyeceksin diyor. Umut vereceksin, yüzüstü bırakacaksın. Ve Kemal bu hastalıklı planı zerre vicdan azabı çekmeden anında devreye sokuyor. Gidip Hatice'ye resmen duygu sömürüsü yapıyor adam. Evet, aşığım, yemeden içmeden kesildim yalanlarıyla kadını kandırıyor. Tabii bu arada dedikodu kazanı da kaynamaya başlıyor mahallede. Melek ve Hikmet Hanım bakkalda bu konuyu konuşurken Kemal'in takıldığı Asiye durumu duyuyor. Ve hemen hesap sormaya geliyor Kemal'e. Peki Kemal ne yapıyor o sırada? O kurnazlığıyla minibüste kızı yine manipüle edip ondan faydalanıyor. Ya bu adamın ahlaki sınırları gerçekten yok. Yok gerçekten. Fakat bu sırada bizim saf Bahtiyar da boş durmuyor. Ne yapıyor Bahtiyar? Bahtiyar, Sultan'ı böyle odun kırarken gördüğünde içindeki o saf, tertemiz niyetle Hatice'ye gidip evlenmek istediğini söylüyor kadına. Kim önce isterse o kazanır mottosuyla hareket eden Hatice de gidip sultana talipler 2 oldu müjdesini veriyor hemen. Kemal bunu duyduğunda resmen deliriyor ve Bahtiyar'ın dükkanını basıyor. O dükkan basma sahnesi inanılmaz bir psikolojik vaka incelemesi gibi resmen. Kemal Bahtiyar'a evleneceğim deyip kızı kandırma, namussuz diye bağırıyor. Yahu kendi niyetini nasıl da başkasına yapıştırıyor? İşte ben tam burada sevgili dinleyen sana düşündürücü bir soru sormak istiyorum. Hayatınızda hiç size en çok ahlak dersi veren, başkalarını namussuzlukla suçlayan insanın aslında en büyük ahlaksızlıkları kendi içinde gizlediğini fark ettiğiniz oldu mu? Kemal'in Bahtiyar'a attığı iftiraların tamamı aslında harfiyen kendi planı çünkü. Psikolojide biz buna projeksiyon yani yansıtma diyoruz. Halk arasındaki o meşhur kişi kendinden bilir işi atasözünün ete kemiğe bürünmüş hali bu sahne. Nasıl işliyor bu psikoloji biraz anlatsana. Kemal içindeki o karanlığı, kendi haysiyetsiz niyetlerini Bahtiyar gibi tamamen masum birine yansıtarak kendi vicdan yükünü hafifletmeye çalışıyor aslında. Karşısındakini kirleterek kendini temize çekeceğini sanıyor bilinçaltında. Ama maalesef karanlık planını tıkır tıkır da işletiyor bir yandan. Evet, babam hasta, gelemedi yalanıyla sahte bir isteme merasimi düzenliyor. Nikah dairesinden gün alacaklarmış gibi o kağıtları doldurup, sonra yırtıp atması, en sonunda da elinde bir poşet meyveyle sultanın evine gidip ondan faydalanmaya çalışması. İğrenç bir karakter dönüşümü gerçekten. Neyse ki sultan bu numarayı yutmuyor ve onu evden yaka paça kovuyor. Fakat sultanın dünyası asıl büyük darbeyi kendi evinde değil, sokakta alıyor o gün. Çünkü o bireysel ihanet yaşanırken arka planda muhtarın o büyük toplumsal ihaneti tetiklemiş durumda çoktan. Hikmet Hanım'ın evi elinden alınmış bile. Evet, muhtar mahalleye indiğinde sultan işin ciddiyetine ve o saygıya binaen adama baba diyor. Ancak o kelimenin havada asılı kaldığı o birkaç saniye içinde niyetlerin ne kadar farklı olduğu çok acı bir şekilde ortaya çıkıyor. Sultan gerçeği anladığında o kandırıldığını hissettiği an var ya, o his devasa bir öfke. Bahtiyar'ın dükkanını basması peki, niyetin ciddiyse gel iste diyerek adeta kendi kaderinin kontrolünü eline alıyor kadın orada. O isyan inanılmazdı. Bahtiyar ve Hatice Sultan'ı istemeye gittiğinde Yeşilçam tarihinin bence en efsanevi hesaplaşmalarından biri yaşanıyor o sokakta. Saf sevginin temsilcisi Bahtiyar ile yıkılmış kibrin temsilcisi Kemal karşı karşıya geliyor. O çamurlu meydan muharebesi. İkin çamurlar içinde o kıyasiye kavgası aslında o saf mahallenin masumiyetinin kirlenişinin bir metaforu gibi. Yani o çamur hem Kemal'in çürümüşlüğünü hem de mahallenin üzerine çöken o kirli rant bulutunu temsil ediyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Zaten karakolda biten bu hesaplaşmanın dönüşü asıl büyük yıkımla yüzleşmelerini sağlıyor herkesin. Karakol dönüşü, muhtar o büyük bombayı patlatıyor ve evlerden çıkın, satıldı diyor. Ama asıl büyük direniş sultanın evinin önünde başlıyor. O sahne gerçekten hafızalara kazınacak cinsten. Ya evliliğe, düzene karşı çıkan Cevat bile direnmiş, dayak yemiş, yüzü gözü kan içinde, Melek kenarda ağlıyor, mahalleli çaresizce beklerken sultan gidip eline o kazmayı alıyor.
Ve kendim yaptım, kendim yıkarım, size elletmem diyerek kendi elleriyle inşa ettiği yuvasına kazmayı vurmaya başlıyor. Ya burada şunu sormak istiyorum. Neden bırakmıyor, neden kendi evini kendi yıkıyor bu kadın? Çünkü o dozer'in evi yıkması sermayenin onun hayatı üzerindeki kesin zaferi demek aslında. Teslim olmak demek. Aynen öyle. Sultanın o kazmayı kendi evine vurması bir çaresizlik değil. Siz toprağı satın alabilirsiniz ama benim emeğimi, benim kurduğum bu hayatı teslim alamazsınız diyen devasa bir onur mücadelesi o an. Yani kendi hayatı üzerindeki o son sözü yine kendisi söylemek istiyor. Tam olarak bu. Filmin finalinde mahalleliyle bilinmeze doğru giderken Kemal babasına minibüsün anahtarını fırlatıyor. O çok güvendiği mülkiyetinden vazgeçip sultanın peşinden gidiyor. İkili arasındaki o son kavga, Kemal'in attığı bir tokat ve sonrasında gökten inen o bembeyaz gelinlik. Film görece mutlu bir sonla bitiyor gibi görünse de aslında paramparça olmuş, yerinden edilmiş bir mahallenin trajedisini izliyoruz biz arka planda. Maalesef. Bugün dönüp baktığımızda o mahalleler kalmadı artık. Yerlerine ruhsuz beton yığınları dikildi. Sevgili dinleyen, sana ve tabii ki sana da son olarak şunu sormak istiyorum. Sultanın o kazmayı vurduğu anki o direniş ruhu hala bir yerlerde yaşıyor mu? Yoksa o ruhu Çokomal reklamlarının o ışıltılı dünyasında çoktan unuttuk mu? Gerçekten üzerine çok uzun düşünülmesi gereken çok derin bir soru bu. Bu soruyu sizlere bırakırken ufak bir hatırlatma yapalım. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve daha bir sürü seçeneğimiz vardır. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve o videolarımıza yorum yazmayı eksik etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın, Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın, esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.